Bugün dönüşümcü bir yolculuğa çıkıyoruz. Kendi gerçekliğinizi şekillendirmek için içinde barındırdığınız sınırsız gücü keşfedeceğiniz bir yolculuk. Birçok insan hayatlarını sadece büyük bir makinenin küçük bir dişlisi olduklarını düşünerek geçirirler. Kaderlerini kontrol edemeyeceklerini düşünürler. Ancak bu gerçekten uzak bir düşüncedir. Siz sadece pasif bir gözlemci değilsiniz. Siz etkin bir yaratıcısınız. Evren bir çamur gibidir ve siz heykeltıraşsınız. Düşünceleriniz, duygularınız ve niyetleriniz bu çamuru şekillendiren araçlardır. Bu yüzden niyetin gücünü küçümsemeyelim. Pozitif niyetlerinizi evrene gönderdiğinizde temelde bir restoranda sipariş veriyormuş gibi bir şey yapmış olursunuz. Ancak unutmayın, evren çok mükemmel bir garsondur. Belirsizsiniz, belirsiz sonuçlar alırsınız. Bu yüzden spesifik olun, net olun ve en önemlisi istediğiniz şeyin farkında olun. Bunu nasıl daha iyi yapabiliriz? Kendi gerçekliğimizin ustası nasıl oluruz? İşte burada geçmiş yaşam geri dönüşleri ve gelecek ilerlemelerinin etkileyici konuları devreye girer. Bir an için ruhunuzun bir kütüphane gibi olduğunu hayal edin. O kütüphanedeki her kitap farklı bir yaşamınızı temsil eder. Geçmiş yaşam geri dönüşleri bu eski tozlu ciltleri çekip almanıza izin verir. Onlardan öğrenmenizi sağlar. Ruhunuzun yolculuğunu anlamanızı sağlar. Geçmiş yaşamlarınızdan taşıdığınız enerji şu anki gerçeklerinizi etkileyebilir. Bu anlayış size hayatınızda neden bazı kalıpların sürekli olarak ortaya çıktığına dair inanılmaz içgörüler sağlayabilir. Ancak sadece geriye bakmakla sınırlı değiliz. İleriye de bakabiliriz. Gelecek ilerlemeleri ruhunuzun yolculuğunun önümüzdeki bölümlerine göz atmaya izin verir. Bunu yaparak enerjinizi istediğiniz gelecek ile uyumlu hale getirebilir, bu gerçekliği şimdiye kadar yaratmanızı kolaylaştırabilirsiniz. Kendi hayatınızda etkin bir yaratıcı olduğunuz fikrini kavradınız ve hatta geçmişinizin derinliklerini ve geleceğinizi keşfetmeye başladınız. Ancak hiçbiri önemli değil. Eğer istediğiniz şey konusunda tamamen net değilseniz, bu konuda ne kadar açık olmanız gerektiğini vurgulayamam. Belirginlik çok önemlidir. Bir restoranta girdiğinizi düşünün ve sadece acıktım dediğinizi hayal edin. Ne yiyeceğinize garson karar verir. Belki de sevmediğiniz veya yiyemeyeceğiniz bir şey alırsınız. Aynı prensip hayat içinde geçerlidir. Dilekleriniz konusunda belirsizseniz evren boşlukları doldurur ve beğenemeyebileceğiniz şeyleri seçebilir. Bu yüzden gerçekten ne istediğiniz hakkında düşünmek için biraz zaman ayırın. Yazın, yüksek sesle söyleyin, zihninizde mümkün olduğunca gerçek yapın. Ne istediğiniz konusunda net olduğunuzda bir sonraki adım onu görselleştirmektir. Ve bunu sadece uçuşan bir düşünce veya belirsiz bir hayal olarak düşünmüyorum. Canlı, detaylı ve içine çeken bir görselleştirme. Gözlerinizi kapatın ve onu görün. Hissedin, yaşayın, sanki şimdi gerçekleşiyormuş gibi. Bu sadece zihinsel bir egzersiz değil, aynı zamanda güçlü bir yaratma biçimidir. Bir şeyi bu kadar yoğun bir şekilde görselleştirdiğinizde evrene güçlü bir titreşim frekansı gönderirsiniz. İşte bunu istiyorum ve biliyorum ki zaten benim dersiniz. Bu tekniği kendimde kullandım. Kitaplarım yayımlanmadan önce kitapçı raflarında olduğunu zihnimin gözüyle görselleştirerek ve işe yaradı. Kitaplarım zihnimde gördüğüm gibi raflara ulaştı. Belki de şimdi şunu soruyorsunuz. Bu gerçekten işe yarıyor mu? İsteklerimi sadece belirli olup görselleştirerek gerçekten gerçekleştirebilir miyim? Size küçük bir hikaye anlatayım. Kızım hemşirelik okulunda zorlanıyordu. Derslerin ve baskının altında eziliyordu. Ancak umutsuzluğa kapılmak yerine başarısına her gece yatmadan önce görselleştirmeye karar verdi. Gözlerini kapatır ve sınavlarını başarıyla geçtiğini, ödevlerini kolaylıkla tamamladığını ve nihayetinde hemşirelik derecesini almak için sahneye çıktığını görürdü. Ve biliyor musunuz ne oldu? Notları yükseldi. Özgüveni arttı ve gerçekten de uçarak mezun oldu. Bu sihir değil, çekim yasası işliyor. Zihin güçlü bir araçtır ve onu pozitif sonuçlara odakladığınızda bu sonuçları gerçekleştiren olay zincirini başlatırsınız.
Şimdi genellikle insanları engelleyen bir şeyden bahsedelim. Nasıl, ne istediğinizi belirlediniz, görselleştirdiniz, ancak sonra her şeyin nasıl bir araya geleceği hakkında endişelenmeye başlıyorsunuz. İşte bu noktada nasıl olacağını bilmek zorunda değilsiniz. Aslında nasıl olduğuyla ilgilenmek aslında işe yaramaz. Hatta bazen olumsuz etki yapabilir. Çünkü mekaniklere çok fazla odaklandığınızda evrenin isteklerinizi beklenmedik mucizevi yollarla hayatınıza getirmesinin önüne geçmiş olursunuz. Evet, evrenin isteklerinizi sizin hayal bile edemeyeceğiniz birçok yolla yerine getirme kapasitesi vardır. Bu yüzden nasıl olacağı hakkında endişelenerek kendinizi kutunun içine hapsetmeyin. Bunun yerine neyi ve nedene odaklanın ve gerisini evrene bırakın. İşlerin gerektiği gibi gelişeceğine güvenin. Genellikle sizi şaşırtacak ve mutlu edecek şekillerde. Öyleyse bir sonraki sefer kendinizi detaylarla, lojistikle, nasılla boğulmuş hissettiğinizde bir adım geriye çekilin ve ne istediğinizin ve neden istediğinizin net olduğunu hatırlayın ve sonra bu isteğin mümkün olduğunca pozitif bir enerjiyle evrene gönderin. Nasıl sizin sorumluluğunuz değil, bu evrenin işi ve size söyleyeyim, evren işini çok iyi yapıyor. Bazılarınız şunu düşünebilir. Dileklerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Zaman tükeniyor ve endişeleniyorum. Bu duyguyu anlıyorum ancak sizi rahatlatmak istiyorum. Zaman bizim dünya deneyimimizi anlamak için oluşturduğumuz bir kavramdır. Büyük resme baktığınızda zaman akışkandır. Düşmanınız değil. Sadece değişimin bir ölçüsüdür. Bu yüzden tiktak eden saatin manifestasyon sürecinize baskı eklemesine izin vermeyin. Bunun yerine zaman algınızı olumlu bir şekilde hızlandırma için kullanın. Ne olursa olsun isteklerinizle uyumlu herhangi bir eylemde bulunun. Bir telefon görüşmesi yapmak, bir plan yazmak veya hatta her gün görselleştirmeye zaman ayırmak gibi. Bu eylemler evrene ciddi olduğunuzu ve niyetlerinizin arkasında olduğunuzu güçlü bir şekilde gösterir. Ve zaman kavramı ile ilgili olarak gelecek ilerlemesi egzersizi adını verdiğim harika bir egzersizden bahsedelim. Bu geleceği kendinizi projelendirdiğiniz bir rehberli görselleştirme egzersizidir. İsteklerinizin zaten gerçekleşmiş gibi deneyimlediğiniz bir geleceğe. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi büyük bir merdivenin tabanında duruyor gibi hayal edin. Her attığınız adım sizi geleceğinize biraz daha yaklaştırıyor. Çalışmayı yaptınız. İstekleriniz konusunda belirgin oldunuz. Onları görselleştirdiniz ve hatta geleceğe bir seyahat bile yaptınız. Şimdi en önemli kısım geliyor. Güven. Varoluşumuzu yöneten evrensel yasalara güvenin. Bu yasalar yerçekimi yasası kadar gerçektir. Ve inansanız da inanmasanız da işlerler. Ancak inanç arkadaşlarım bir katalizör olarak işlev görür. Dileklerinizin size ulaşmakta olduğuna güvendiğinizde hızlı bir şekilde gerçekleştirme sürecini hızlandıran güçlü bir enerji kütlesi yaratırsınız. Bu evrene bunu halledeceğini biliyorum ve bunu almaya hazırım demek gibidir. Güven kör bir inanç değildir. Evrenin nasıl işlediğini anlamayla gelen derin bir bilgidir. Bu bulmacanın son parçası arzularınızın kapısını açan anahtardır. Bu güveni yanınızda taşımanızı istiyorum. Kendinize güvenin, evrene güvenin ve en önemlisi ikisi arasında var olan inanılmaz işbirliği gücüne güvenin. Bu büyük yaşam oyununda sadece bir seyirci değilsiniz. Yönetmen, oyuncu ve izleyici hepsi bir arada bulunuyorsunuz. Bu yüzden kontrolü ele alın, bilinçli seçimler yapın ve hayallerinizin gerçekleşmesi için evrenin kendini yeniden düzenlediğini izleyin.